Takvimler 679 yılını gösteriyordu. Kutluk Kağan, kardeşi Kapağan Kağan ve Tonyukuk dertli dertli oturuyordu. Bir yandan ölen Kürşad'ı konuşuyorlar, diğer yandan Çin esaretinden kurtulmaktan bahsediyorlardı. Kutluk, oğlanlarımız Çin'e kul oldu. Kız oğlanımız odalık oldu. Türk bekleri Türk adını attı, Çin adını aldı. Türk yok olacak dedi. Kapağan, ülkemiz var idi, ülkem şimdi hani? Kağanımız var idi, kağanım şimdi hani dedi. Kutluk, benim yanımda sadece 17 er yiğit var. Biz Çin'e karşı nasıl dururuz dedi hüzünle. Tonyukuk, ey Kutluk dedi. Dışarı yürüyor diye halkımız haberini duysa, kentteki katılıp gelir, dağdaki inip gelir dedi. Böylece Kutluk Türk boylarını toplamak için harekete geçti. 17 er yiğidi 70 er oldu. Doğudan batıya haberini duyan Türkler hepsi ona katıldı ve 700 er oldu. Böylece Kutluk Tang'a isyan etti. Az bir sürede Doğu Göktürk'ün topraklarını yeniden ele geçirdi ve Ötüken'i başkent yaptı. Hayatı boyunca Çin'e 40 akın düzenledi. Oğuzları bir araya getirip onlara il verdiği için ona ülke düzenleyen anlamında İlteriş dendi. 10 yıllık mücadelesinin ardından 692 yılında vefat etti. Yas için insanlar saçlarını kesip yüzlerini çizdi. Çünkü eski Türk yas gelenekleri böyleydi. İlteriş'in saltanatı bitince yerine kardeşi Kapağan başa geçti. Tahtın diğer varisleri de onu kutlamaya gelmişti. En başta oğlu İnel, onun yanında Kutluk'un oğulları Bilge ve Kültigin bulunuyordu. Kutluk gibi o da Çin'e akınlar yaptı. Ama bir gün düşündü ki Çinlilere karşı başka bir yol bulmak lazımdı. Baktı ki Çinlilerin Kitanlarıyla başı dertte, hemen Çinlilerle barış yapıp Kitanları geri püskürttü. Çin de buna karşılık tohum, demir ve Türk esirler verdi. Fakat bu sefer de Çinliler kapağının güçlendiğini hissetti ve diğer Türk kavimlerinden Türgişlere ve Kırgızlara yanaştı. Bunu duyan Kapağan hemen orduyu toplayıp gece vakti Kırgızların üstüne yürüdü. Kırgızlar olacaklardan habersizdi ve uyuyorlardı. Kırgızlar ne olduğunu anlayana kadar Kırgız Kağanı öldürüldü ve Kırgızlar Göktürk'e bağlandı. Bu olay Orhun yazıtlarında şöyle anlatılır. Kırgız'ı uykuda bastık. Uykusunu mızrakla açtık. Onoklar olarak da bilinen Türgişler eski Batı Göktürk topraklarında yaşıyorlardı. Kırgızlardan sonra onları da bastırmak gerekiyordu. Fakat Türgiş seferine çıkacakken Kapağan'ın eşi öldü. Ordunun yönetimini Tonyuk'a verdi ve eşinin yuğu törenini yapmaya gitti. Ordu Altayları aşıp Altın Orman'da Kapağan'ı beklemek için kamp kurdu. Kırgızların yenildiği haberini yeni duyan Türgişler Yarış Ovası'nda toplanıp savaşmak için Göktürklere haber yolladı. Tonyukuk bunu Kapağan'a bildirince Kapağan beklemelerini ve saldırmamalarını söyledi. Fakat Tonyukuk onu dinlemedi ve orduyu ilerletti. İki taraf sözleşildiği üzere Yarış Ovası'nda karşı karşıya geldi. Türgişler 100.000 iken Oğuzlar 20.000 askerdi. Askerler Kapağan Kağan'ı bekleyelim deyince Tonyukuk, ben Bilge Tonyukuk, Altın Orman'ı aşarak geldik. İrtiş nehrini geçerek geldik. Niye kaçıyoruz? Çok diye niye korkuyoruz? Az diye niye kendimizi hor görelim? Hücum edelim dedi. Ve savaş uzun sürmedi. Kazanan taraf Göktürklerdi. Bu savaşın neticesinde eski Batı Göktürk toprakları yine Göktürklerin olmuş oldu. Fakat sınırların bir anda bu kadar büyümesi batıda büyüyen bir devin ilgisini çekecekti.